Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir çorba tarifim var. Evinizde bulunan malzemelerle kolay ve çabuk yapacağınız hem besleyici hem de sağlıklı olan lezzetli bir çorba bu. Ramazan mübarek günlerde iftarda ve sahurda çorbalar gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle iftarda bütün gün oruç tutmamızdan dolayı kaybettiğimiz su ve şeker düşmesinden dolayı yemek yediğimizde şekerin bir anda yükselmesiyle oluşan o halsizlik, baş ağrısı gibi semptomların da oluşmasını engelliyor. O yüzden mutlaka iftarda yemeğimize yarım kasede olsa çorbayla başlamaya denemeliyiz. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Dört kaşık çorbamızın ana malzemeleri arkadaşlar. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur. Şimdi önce benim 2 su bardağı kadar önceden tavuk suyum vardı. Tavuk suyunu tencereme aldım. Kavanozuma 1,5-2 su bardağı kadar daha kaynar su koydum. Çalkalıyorum. Onu da tencereme ilave edeceğim. Tenceremin altı yüksek ateşte açık. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz sizin keyfinize, zevkinize bağlı. Ve suyumu güzelce kaynamaya alırken 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi yıkadığım bütün bakliyatlarımı da bu suyumun içerisine ilave edip karıştırıyorum. Altı açık. Fokur fokur kaynayana kadar arada bir karıştıracağım. Sonra da altını kısıp yaklaşık bir 15-20 dakika daha kaynatacağım. Bir yumurtamı kasemin içerisine alıyorum. Güzelce çırpıyorum. Üzerine de yarım limon suyumu sıkacağım. Çorbamın terbiyesini yapıyorum. Limon suyu ve yumurtamın üzerine de 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurtluca çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Güzelce karıştırıyorum karışımımı. Kenarda 2 yemek kaşığı unum var. Unu da ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum topaklanmamasını sağlayarak. Bir miktar da su ilave ediyorum katı olursa eğer. İyice sulandırıyorum karıştıra karıştıra. Pütür demeden. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet sıvı ve hiç pütürtüsü kalmadı. Şimdi bu terbiyemin içerisine kaynayan çorbamdan bir miktar ilave ediyorum ki terbiyem ısınsın, içindeki yoğurt kesilmesin, yumurta da pişmesin. Önce 1-2 kepçe alıp güzelce karıştırıyoruz. Bu işlem önemli biliyorsunuz. Artık bütün hanımlar, beyler öğrendiler. Herkes, hepimiz yapıyoruz bunu. Terbiyemi iyice ısıtıp güzelce karıştırıp gördüğünüz gibi mis gibi hiç topaklanmadı, kesilmedi. Şimdi yavaş yavaş çorbamın üzerine ilave ediyorum. Birkaç dakika daha böyle karıştırarak kaynamaya alacağım. Altını kısacağım. Bir 5 dakika daha içindeki un güzelce pişsin diye 5-10 dakika daha kısık ateşte çevireceğim. Ama tabii bu arada benim çorbam biraz koyu oldu. Üzerine o yüzden 2,5 su bardağı kaynar su ilave ettim. Karıştıra karıştıra kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi. Terbiyenin pişmesi önemli çünkü. İçindeki un çiğ kalmamalı. Kıvamını eğer yoğun istiyorsanız fazla su ilave etmezsiniz. Ben biraz sıvı olsun diye su ilavesi yaptım. Şimdi altını kısıyorum ve çorbamı kendi halinde kaynamaya bırakıyorum. Bu arada bakır sahanımın içerisine de 1 yemek kaşığı tereyağımı aldım. Tereyağımı güzelce eritiyorum, cozurdatıyorum. Arada çorbamı karıştırmamı da ihmal etmiyorum tabii.
Tereyağım eridiğinde 1 yemek kaşığı kadar nane, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave edip güzelce tereyağında 2 saniye hemen köpürtüp tuzunu döküyorum ve çorbamın üzerine dökeceğim. Muhteşem bir lezzet verecek bu. Çorbama döküyorum, karıştırıyorum çorbamı bir yandan da. Oh mis! Böyle içine biraz çorbadan alıp o kalan yağları da çorbaya ilave edelim. Günah. Bu zamanda özellikle bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Tabii ben biraz fazlaca kaşığı sürtmüşüm. Kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar, birkaç dakika daha böyle karıştırarak kaynatıyorum. Çorbam hazır. Nefis, mis gibi lezzetli bir çorba oldu. Hemen servis etmek istiyorum size. Kıvamını da görmüş olun. Akışkan, çok yoğun yapmadım ama dediğim gibi son ilave ettiğim suyu eğer ilave etmezseniz sizin daha koyu çorbanız olabilir. Beni bu dakikaya kadar izleyen tüm izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacımız var. Bu tarz videoların devamı için sizin desteğiniz mutlaka gerekli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi harikulade, besleyici, lezzetli, sağlıklı çorbamız hazır. Evde bulunan malzemelerle kolay ve ekonomik. Umarım siz de denersiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.